Baba öldü. Anne bir gece kapıdan çıktı ve bir daha bulunamadı. İki kardeş yıllarca bunun bir aile trajedisi olduğunu sandı. Ta ki bunun bir kara büyü olduğunu öğrenene kadar. Karanlık Hikayeler ekibi olarak eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, Fon Kriminal'e üye olmanızı ve hype yapmanızı rica ediyoruz. Bugün size anlatacağım hikaye bir izleyicimizden geldi. Eğer siz de başınızdan geçenleri benim anlatmamı isterseniz Volkan aşağıya e-posta adresimizi koyuyor. Buraya tek bir metin olarak, tek dosya olarak gönderebilirsiniz. Bu hafta size anlatacağım olay bir izleyicimizin başından geçiyor. Bu izleyicimiz şu anda yetişkin bir insan. Çocukluğundan itibaren yaşadığı olayları bize anlatmış. Giresunlu bir aileyle başlıyor olaylar. Giresun'dan İstanbul'a göç ediyorlar, taşınıyorlar. İstanbul'da Mimaroba tarafında oturuyorlar. Giresun'da baba balıkçılık yapıyor. Mimaroba'ya taşındıklarında da balıkçılık yapmaya devam ediyor. Anne sarma yaparak, baklava yaparak ev bütçesine katkıda bulunuyor. Bir çocukları var. Çocuğun ismi Yavuz. Bize de hikayeyi anlatan zaten Yavuz. Babanın denizci olduğu için çok uzun saatler çalıştığı, eve çok yorgun geldiği emekçi bir aileden bahsediyoruz. Bundan dolayı da evde zaman zaman sesler yükseliyor, tartışmalar yaşanıyor. Aslında şöyle, birbirini çok seven bir karı koca söz konusu burada. Severek evlenmişler, aşk evliliği yapmışlar ve çok severek dünyaya getirdikleri bir tane oğulları var. Yavuz'un annesi çok güzel, alımlı, hoş bir kadın ve kocasına çok aşık. İyi bir aile portresi var karşımızda. Fakat bu aile için olaylar zamanla kontrolden çıkmaya başlıyor. Şöyle, İstanbul'a taşındıktan sonra oturdukları ev böyle bahçe katı bir ev. Ve yanlarında aynı diğer bahçe katına açılan yan daire komşuları ve duvarları bir. Orada da Züleyha Hanım oturuyor. Ve Züleyha Hanım tamamen şansa Giresunlu. Birbirlerini tanımıyorlar. Akraba değiller ama köken olarak Giresun kökenli bir kadın. Ve aileler o yüzden hemen hızlı bir şekilde tanış oluyorlar. Ve birbirleriyle gitmeye, gelmeye, görüşmeye, ahbaplık etmeye, komşuluk etmeye başlıyorlar. Çok da iyi anlaşıyorlar. Züleyha Hanım daha önce 2 kere evlenmiş, boşanmış. Çocuğu olmayan, yalnız yaşayan bir kadın. Biraz da üzgün, mutsuz bir kadın. Bu aile bir nevi ablalık yapıyor, teyzelik yapıyor. Yaşça da çünkü Yavuz'un annesinden büyük. Böyle güzel bir ilişkileri var. Hatta şöyle, Yavuz'un babası çok yoğun çalıştığı için ve aileyle çok fazla ilgilenemediği zamanlarda Yavuz'un annesinin yarattığı gerginlik, hani duvarlarda fazla kalın olmaz, hani buradaki tartışma bu daireden de duyulur ya. Züleyha Hanım bu tartışmaları duyduğu zaman ertesi gün geliyor Yavuz'un annesine, diyor ki kızım yapma böyle, hani evinin huzurunu kaçırma diye hani akıl veriyor, ablalık yapıyor. Aslında her şey yolunda. Fakat aradan biraz zaman geçince Yavuz'un annesi ikinci bebeğine hamile kalıyor. Yavuz'un Emir adında bir erkek kardeşi oluyor. Şimdi Yavuz'un annesinin hamileliği gayet güzel geçiyor. Sıkıntı yok. Fakat hamilelikten sonra, yani Emir doğduktan sonra evin içindeki gerilim, tartışma, agresiflik artıyor. Şimdi normal koşullarda bunun Loosa sendromu gibi düşünülmesi, değerlendirilmesi mümkün. Fakat öyle bir oluyor ki Emir doğduktan 40 gün sonra Yavuz'un annesiyle babası sürekli kavga etmeye başlıyor. Mesela daha önceden haftada bir kere kavga ediyorlarsa her akşam kavga etmeye başlıyorlar. Evin bütün tadı, tuzu, huzuru kaçıyor. Ve Emir büyüdükçe bu iş daha da dallanıp budaklanarak devam ediyor. Fakat burada büyümekten Emir'in 3-5 yaşına gelmelerini kastetmiyorum. Yani Emir 1 aylık oluyor, 2 aylık oluyor. İş iyice çığırından çıkıyor. Evin içinde yaşanan gerilimin sadece yeni bir bebekten dolayı evdeki stres olmadığı şimdi anlatacağım olaylarla ortaya çıkıyor. Bir akşam Yavuz'un babası her zamanki gibi denizde, dışarıda. Yavuz'un annesi içeride kardeşiyle ilgileniyor. Yavuz da salonda film izliyor, televizyon izliyor. Annesi içeriden kardeşinin odasından Yavuz'a sesleniyor. Yavuz da oturduğu yerden, öyledir ya çocuklar, efendim anne diye annesine geri sesleniyor. Fakat cevap gelmiyor.
Bunun üzerine Yavuz annem beni çağırıyor diye düşünüyor ve salondan kalkıp odaya doğru gidecek oluyor. Fakat evlerinde böyle uzunca bir koridor var. Salondan çıkıp odaya doğru giderken, kardeşinin odasına doğru giderken böyle bir içine sıkıntı giriyor. Böyle bir sanki böyle bir şey onu geri salona geri göndermek istiyormuş gibi. Sanki oraya gitmemesi gerekiyormuş gibi. Böyle Yavuz'a bir afaganlar basıyor. Ve sanki kafasının içinde bir ses sakın gitme diyor Yavuz'a. Fakat Yavuz çocuk yani tam anlamıyor ne olduğunu. Soğuk soğuk terlemeye başlıyor. Böyle bir ayakları geri gidiyor. Böyle bir korku geliyor çocuğa. Ama sonuçta annesi çağırdı. Dolayısıyla annesiyle kardeşinin olduğu içerideki yatak odasına doğru ilerliyor. Fakat odanın kapısı kapalı. Şimdi Yavuz da aile terbiyesi almış bir çocuk. Şimdi odanın kapısı kapalı olunca lak diye içeri girmiyor. Şimdi kapıda bekliyor, anne diye sesleniyor, cevap yok. Anne müsait misin, geleyim mi diye tekrar sesleniyor. İçeriden ilk önce güm diye kapıya sanki vurulmuş gibi bir ses geliyor. Böyle bir yumruk vurma sesi, böyle güm diye. Ve sanki Yavuz şöyle hissediyor, bize öyle anlatmış vakayı. Kapının diğer tarafında, odanın içinde, kapının önünde Yavuz'un içeri girmesini bekleyen sanki çok öfkeli birisi varmış ve Yavuz'un geldiğini duyunca kapıya yumrukla vurmuş gibi bir duyguya giriyor Yavuz. Ve o esnada tam böyle içeri girsem mi girmesem mi çocuk da iki arada bir deredeyken annesinin sesini duyuyor. Annesinden içeriden gel sesi geliyor. Yavuz bunun üzerine yavaşça odanın kapısını açıyor. İçerisi karanlık. Sadece annesinin yatak ucunun başındaki lamba yanıyor. Böyle loş bir ortam. Yavuz kardeşini görüyor. Annesinin yattığı taraftaki beşikte kardeşi yatıyor. Annesi de beşiğin yanında ayakta duruyor. Fakat annesi sanki normalde olduğundan biraz daha uzun gibi. Yani biraz böyle yüksek görünüyor. Ve yüzünde çok öfkeli bir ifade var. Sanki çok sinirliymiş gibi, çok kızmış gibi bir görüntüsü var. Ve kardeşine bakıyor, Emir'e bakıyor. Yavuz diyor ki anne, kadın gel diye işaret yapıyor annesi. Yavuz böyle biraz yaklaşıyor ama bir tedirgin çünkü annesi çok kızgın, çok öfkeli, nefret dolu görünüyor. Annesi Yavuz'a bakıyor, kardeşini öp içeri geç diyor. Yavuz şimdi bir mana veremiyor ama çocuk, annesi ne derse tabii o çocuk aklıyla onu yapacak. Eğiliyor kardeşini öpmek için ve kardeşine doğru eğildiği anda kardeşinden çok kötü bir koku geliyor. Ve bunu bize anlatırken e-postasında sanki böyle çürümüş, bozulmuş et gibi, hayvan leşi kokusu gibi bir koku olduğunu hatırlıyorum şeklinde anlatıyor. Ve o anda çocuk aklıyla şöyle düşündüğünü söylüyor. Annem de kardeşimin altını yeni değiştirdi, bu kadar kötü kokmaması gerekirdi diye düşündüğünü ama annesi kardeşini öp dediği için kardeşini öptüğünü ve odadan çıkıp kapıyı kapattığını söylüyor. Tekrar salona gidecekken, salona gitmek üzereyken bir anda tekrar annesinin kendisine seslendiğini duyuyor. Fakat ses farklı bir taraftan, banyo tarafından geliyor. Şimdi Yavuz şok oluyor. Çünkü annesi yatak odasındaydı. Az evvel gördü. Fakat şimdi banyo tarafından tekrar Yavuz'a seslendiğini duyuyor. Banyoya doğru gidiyor. Fakat banyoya doğru giderken, yatak odasına doğru giderken olduğundan farklı olarak o tedirginlik, o ürkme, o soğuk soğuk terleme, panik olma duygusu yok. Gerçekten bir çocuk annesi seslendiğinde annesinin yanına nasıl giderse o rahatlıkla gidiyor ama kafası bir tuhaf yani. Annem ne ara oraya geçti gibi. Banyonun önüne geldiğinde gerçekten annesinin banyoda olduğunu anlıyor. Çünkü banyonun kapısı aralık ve içerinin ışığı yanıyor. Anne efendim diyor, banyonun kapısını açıyor ve annesini görüyor. Annesi gerçekten banyoda lavabonun altında erkek kardeşinin poposunu yıkamış, bezini değiştirmiş ve Yavuz'a diyor ki içeriden odadan kardeşinin havlusunu getir. Şimdi bazen hani olayların çok saçma olduğunu anlar çocuklar ama çocuk ya. Yavuz da sersemliyor ve tekrar içeriye gidiyor odaya doğru. Bir yandan da kafasında ne oluyor, ne oluyoruz gibi böyle kafası böyle bir sersem oluyor çocukcağız. Annesinin odasına geldiğinde odanın kapısını kendisi bıraktığı şekilde kapalı görüyor. Yavaşça odanın kapısını açıyor, içeri giriyor ve içeride hakikaten kimse yok. Yani kardeşinin yatağı da boş. Az önce halbuki öpmüştü kardeşini ve annesi de yok. O da bomboş. Havluyu alıyor, annesine doğru gidecekken
Tam o esnada ne yaşadığını anlıyor. Böyle bir panik gibi, korku gibi. Çocuğa ne oluyorsa Yavuz olduğu yere yığılıyor ve bayılıyor. Kendinden geçiyor. Kendine geldiğinde kendini annesinin yatağında, kardeşini de yatağın yanındaki beşikte yatarken buluyor. Annesi başında Yavuz'a Kur'an okuyor. Yavuz ağlayarak yattığı yerden kalkıyor, annesine sarılıyor ve annesine yaşadıklarını, gördüklerini anlatıyor. Annesi sonradan kendisi de şunu fark ettiğini söylüyor. Annem diyor o anda çok tedirgin oldu. O da huzursuz görünüyordu. Ben bunu sonradan, şimdi yetişkin aklımla düşündüğümde anlayabiliyorum. Fakat o anda ben korkmayayım diye büyük ihtimalle oğlum olur mu öyle saçma şey, sen rüya görmüşsün, kabus görmüşsün deyip beni sevdi, bana sarıldı diye anlatıyor. Ertesi gün Yavuz annesiyle babasının sesine uyanıyor. Annesiyle babası sabah kahvaltıda tartışıyorlar. Ve bütün gün böyle tartışmalı geçiyor. Annesi Yavuz'un ona anlattıklarını babaya anlatıyor. Sonradan Yavuz şöyle diyor, yani annemin tedirgin olduğunu bu olanlardan zaten öyle anladım. Gerçekten bunun korkulacak bir şey olduğunu düşünmese bunu niye babama anlatsın? Kadıncağız eşine işte oğlunun yaşadıklarını, tedirginliğini anlatıyor ve başka neler anlatıyorsa artık Yavuz'un detayları bilmiyor karı koca arasındaki konuşmayı. Konuşmanın sonunda sesler yükselince uyanmış. Babası bunun üzerine annesine diyor ki ne yapalım o zaman? Yani hoca mı bulalım, hocaya mı götürelim? Bunun üzerine Yavuz'un annesi daha da sinirleniyor. Onu da ben bulacağım, onu da ben halledeceğim. Sen zaten ortada yoksun, zaten eve gelmiyorsun. Ben her şeyi tek başıma halletmek zorunda kalıyorum diye sesler yükseliyor. Bunun üzerine Yavuz yattığı yerden kalkıp annesiyle babasının yanına gitmek, hani kavgayı durdurmak istiyor. Fakat kalkamıyor. Böyle ayak ucunda, ayaklarından bedenine doğru yayılan bir ısı, bir sıcaklık hissediyor. Ve o sıcaklık hani saniyeler ilerledikçe sanki o sıcaklık artıyormuş gibi, ayakları yanıyormuş gibi. Bu büyük bir acıya dönüşüyor ve yattığı yerden çocuk kıpırdayamıyor, kitleniyor böyle. Kitlendiği yerde ne bağırabiliyor, ne hareket edebiliyor, böyle kitlenip kalıyor. Şöyle gözleriyle ayak ucuna doğru yattığı yerden şöyle bir bakayım diye şöyle bir kıpırdanmaya çalışıyor ve ayak ucunda yan komşuları Züleyha teyzeyi görüyor. Züleyha teyze Yavuz'un yatağının ayak ucunda, ayakta duruyor böyle, fakat görüntüsü normal bir insan görüntüsü gibi değil. Yani kadını tanıyor Yavuz, fakat sanki gözleri böyle içi çukur çukur gibi, yüzü böyle çamura bulanmış gibi, saçları karışmış gibi korkunç bir görüntü içinde komşu teyze. Ve Yavuz bu görüntüyü gördüğü anda Allah bismillah diye bağırıyor. Bu şekilde bağırdığı anda eli dili çözülüyor, hareket edebilir hale geliyor tekrar. Yattığı yerden fırlıyor, koşarak tartışmakta olan annesiyle babasının olduğu mutfağa gidiyor. Ve mutfağın kapısına geldiğinde gördüğü sahne şöyle: babası eviye dönük, arkası annesine dönük su içiyor. Arkasında babasının annesi var ve annesi elinde satır babasına doğru bir hamle yapmak üzere. Babasına satırla vurmak üzere. Tam o esnada Yavuz gelince babası tabii dönüyor, Yavuz'u görüyor ve tabii dönünce hani görürsünüz ya şöyle geniş, arkayı da görüyor. Ve karısını elinde satırla kendisine saldırmak üzere görüyor. Ve karısının hemen kolunu tutuyor, elindeki satırı alıyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Kadıncağız birden kendine geliyor. Ne yapıyorum ben? Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ben yapmıyorum diye. Böyle kendi kendine sayıklamaya, söylenmeye başlıyor. Babası satırı alıyor, lavabonun içine bırakıyor. Yavuz'u kucağına aldığı gibi içeriye, yatak odasına götürüyor. Yavuz'u yatırıyor yatağına, burada yat diyor, ben geliyorum diyor. Babası Yavuz'u odasına bıraktıktan sonra kapıyı çekip tekrar mutfağa geri dönüyor. Fakat Yavuz odada yatsa mı, kalksa mı, dursa mı, gitse mi, ne yapacağını bilemiyor. Çocuk iyice serseme dönüyor. Diyor ki ben hava alayım. Odanın penceresini açayım, içeri bir hava girsin. Ve pencereye doğru yürüyor. Perdeleri aralamasıyla beraber pencerenin diğer tarafında Züleyha teyzeyi dışarıda evin içine bakarken görüyor. Ve işin korkunç tarafı, elleri böyle. Bir elinde babasının kafası, bir elinde annesinin kafası, 2 tane kafa tutuyor. Ve bu kafaları Yavuz'a doğru atıyor. Yavuz'a doğru atmasıyla beraber Yavuz avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor.
Çünkü kafalar cama çarpmış gibi oluyor. Yavuz'un çığlıklarına annesi içeriden koşarak odaya geliyor. Yavuz'u pencerenin önünde görüyor ve işin tuhaf tarafı Züleyha Hanım'ı annesi de görüyor. Ve annesi de çığlık atıyor. Bunun üzerine Züleyha Hanım pencerenin diğer tarafından gözlerini Yavuz'a dikip annen baban ölecek, onlar bana ait diyor. Annesi avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor ve Züleyha sanki bulunduğu yerde kas katı bir heykel gibi durarak Arapça kafir diyor. Yavuz'un annesi anında Felak ve Nas okumaya başlıyor. Yavuz bunu dün gibi hatırlıyor. Hatta bize yolladığı e-postada makamıyla okudu, makamlı okudu diye yazmış. O esnada annesi Felak ve Nas'ı tekrar okurken içeriden Yavuz'un babası Yavuz diye sesleniyor. Fakat Yavuz o durumu şöyle anlatıyor. Sanki kendi bedenimin kontrolünü kaybetmiş gibiydim. Normalde böyle bir şey yaşayan bir çocuk annesine yapışır. Annesinin yanından ayrılamaz. Fakat babam içeriden bana seslenince ben kontrolsüz ve şuursuz bir şekilde annemi bıraktım ve babama doğru ve komut almış gibi ilerlemeye başladım. Yavuz mutfağa geldiğinde babasını ilk başta mutfağa girdiğindeki gibi evyenin başında buluyor. Fakat tek bir farkla babası elinde bıçak, kendi bileklerini kesmiş, bileklerinden aşağı, damarlarından aşağı kan akıyor. Elinde bıçakla Yavuz'un gözlerinin içine bakıyor. Yavuz o anda tabii avazı çıktığı kadar bağırıp anne anne diye çığlıklar atmaya başlıyor. Bunun üzerine annesi koşarak içeriden geliyor ve Yavuz'un babası gözlerini Yavuz'dan ayırmadan fakat kanlı eliyle annesini işaret ederek sıra onda diyor. Ve sonra elinde tuttuğu bıçağı kendi boynuna saplıyor. Bundan sonrası Yavuz için karanlık. Çocukcağız nasıl bir şoka girdiyse, ne yaşadıysa tekrar kendine geldiğinde hatırladığı şeyler, evin içinde yaşanan kargaşa, kaos, evin içindeki polisler ve duvarda Arapça ve kanla yazan kafir yazısı. Bundan sonra geçen dönemde Yavuz'un erkek kardeşi ve annesiyle ekonomik sebeplerle de alakalı olarak aynı evde oturmaya devam ettiği, üçünün beraber yaşadığı, olayların yavaşça durulduğu ama Yavuz'un zaman zaman rüyasında Züleyha teyzeyi gördüğü ve bunun bir kabusa dönüştüğü böyle bir dönem başlıyor. Yavuz'un en net hatırladığı şey rüyasında Züleyha teyzenin ona onlar senin gerçek ailen değil, senin gerçek ailen biziz diyor olması. Ama Züleyha teyzeyle görüşme kesiliyor. Kadın da zaten bir sebepten içine kapanıyor. Evden dışarı çıkmaz, kimseyle görüşmez oluyor. Hatta site içerisinde psikolojik bir problem yaşadığı, dışarı çıkamaz olduğu öyle bir dedikodu da yayılıyor. Çünkü daha önceden ortada dolaşan kadın artık ortada gözükmüyor. Ve bunlar kendileri, kendi küçük çekirdek aileleri, Yavuz, annesi, kardeşi yaşamaya başlıyorlar. Bu şekilde 2 sene geçiyor. Bir gün Yavuz okuldan dönerken ev böyle bahçe katı demiştik ya. Annesine diyor ki anne sen gir. Annesi okuldan alıyor, geliyor Yavuz'u. Anne diyor sen gir, ben de bahçede biraz top oynayıp geliyorum. Bahçe kapısından gelirim. Oynarken yandaki dairede Züleyha teyzenin dairesi ya, Yavuz şeyi fark ediyor. Züleyha teyze evin camlarını kapamış. Ama nasıl kapamış? Camlara bir şeyler yapıştırarak, böyle gazete kağıtları, poşetler, torbalar, böyle kartonlar yapıştırarak camları içerisi görünmesin diye kapamış. Öyle bir şey görüyor çocuk. Çocuk da şaşırıyor yani ne oluyor diye. Sonra tedirgin oluyor bir anda. Eve dönmeye karar veriyor. Bahçeden girecek. Balkon kapısına doğru böyle yürürken bir yerde böyle bir boşluk var. O boşlukta bir hareket fark ediyor Yavuz. Boşluğa doğru, camdaki boşluğa doğru bakıyor, böyle içeri görmek ister gibi. Çocuk tabii meraklı ve o anda birden Züleyha teyzenin gözlerini görüyor.
Züleyha teyze sanki öfkeli bir şekilde Yavuz'a bakıyor. Yavuz da Züleyha teyzenin gözleri kilitleniyor. Çocuk da ona böyle baka kalıyor. Ve sanki sonrasında tarif ettiği Züleyha teyzenin gözleri olduğu yerden ters dönüyormuş gibi gözlerinin beyazı görünüyor. Tabii Yavuz bunu gördüğü anda paniğe kapılıyor. Bağıra çağıra koştura koştura eve gidiyor fakat balkon kapısı kapalı. Panikle kapıyı da açamıyor. Kapıya vurmaya başlıyor ve bu esnada balkon camı, kapının camı da kırıldığı için elleri kesiliyor. İçerideki annesi koştur koştur geliyor ne oluyor diye. Çocuğu alıyor, kucakladığı gibi içeriye götürüyor. Ellerine pansuman yapıyor. Bu esnada Yavuz ağlaya ağlaya annesine olanları anlatıyor. Annesi de bunun üzerine Yavuz'un pansumanını bitirdikten sonra bu Züleyha yetti artık diyor ve evden çıkıp Züleyha Hanım'la konuşmaya gidiyor. Fakat bu Yavuz'u daha da korkutuyor. Çünkü rüyalarında hep sıra onda, annen de ölecek. Hani böyle bir konuşmalar silsilesi var. Annesi de Züleyha Hanım'ın yanına gidiyor şimdi. Çocuğun tabii aklı çıkıyor. Ağlaya ağlaya gidiyor kardeşinin yanına. Kardeşinin başında beklerken kapı açılıyor. Annesi eve geri geliyor. Böyle mırıl mırıl kadın kendi kendine bir şeyler konuşuyor. Ayakkabılarını çıkartıyor, evin kapısını kapatıyor. Tam orada portmanto aynası var. Aynaya bakarak kendi kendine mırıl bir şeyler konuşuyor. Yavuz da panik oluyor, gidiyor annesinin beline sarılıyor. Anne ne oldu? İyi misin diyor. Annesi de iyi miyiz, değil miyiz göreceğiz diyor. O gece bütün aile tedirgin olduğu için hep beraber aynı odada kalıyorlar. Yavuz zaten çok zor uyuyor. Sabah uyandığında evin içindeki konuşma seslerini duyuyor içeriden gelen. Kalkıyor salona gidiyor. Salonda bir tane adam var. Konuşmalardan anlıyor ki kendisi bir hoca. Annesiyle konuşuyorlar. Hoca diyor ki sen hiç merak etme. Biz bu işi çözeriz. Ben diyor malzeme alacağım, geleceğim. Ben gelene kadar evden dışarı çıkmayın. Gelecek olan da birisi olursa kapı çalarsa kimseyi eve sokmayın diyor. Tam arkasını dönüp gidecekken dönüyor. Yavuz'un annesine diyor ki ya maşallah ne kadar da güzel akıllı bir oğlum var. Allah bağışlasın dediği anda yandaki duvardan, komşunun duvarından içeriye güm diye bir vurma sesi geliyor. Hoca merak etmeyin diyor, kapıyı çekiyor, çıkıyor. Ve hoca evden çıktığı anda dolabın üzerinde durmakta olan Kur'an-ı Kerim yere düşüyor. Akşam olduğunda hoca elindeki bir takım malzemelerle bazı işlemler yapmak üzere Yavuzların evine geliyor. Yavuz'un annesi kardeşi Emir'i de kucağına alıyor. Hep beraber salonda hocanın karşısına diziliyorlar. Hoca önüne bir kap su koyuyor. Okuyor bu kaba. İçine dualar yazıyor. Bir kağıda Arapça masum yazıyor. Onu da böyle kabın içindeki suyun içine bırakıyor. Okuyor Yavuz'a içiriyor. Okuyor Yavuz'un annesine içiriyor. Bebeğin ağzına damlatıyorlar. Böyle içtikçe sanki rahatlayacaklar. Bu arada hoca diyor ki eğer bir şey görürseniz bana haber verin. Şimdi oturuyorlar hep beraber. Bir anda içeriden yatak odası tarafından tıkırtılar gelmeye başlıyor ve hepsi birden duyuyor. Yatak odası tarafına doğru salon kapısından yatak odası tarafından ne gelmek üzere ne oluyor diye o tarafa doğru oturdukları yerden kalkmadan bakıyorlar. Ve bir şey yürüyor, bir şey geliyor salon kapısına doğru. Ve hoca diyor ki sakın hani kimse yerinden kıpırdamasın, Yavuz'un annesi kalkmaya kalkmasın, gitmeye bakmaya kalkmasın diye. Sakın diyor, bunları oturtuyor. Tıkır kapının ağzına, salon kapısının ağzına Züleyha Hanım geliyor. Fakat komple görünmüyor. Belden yukarısı sadece. Sanki kapı böyle şöyle eğilmiş içeri bakıyor gibi. Belden aşağısı görünmüyor. İçeriye bakıyor, her birine tek tek bakıyor, göz kontağı kuruyor hatta. Hoca dua etmeye başlıyor. Yavuz'un annesi de Yavuz'la çok korkuyorlar. Hoca bunun üzerine diyor ki korkmayın, buraya giremez. Hoca bunu söylediği anda Züleyha Hanım sanki kendisine ait olmayan tanımadıkları bir sesle kapının ağzından konuşuyor. Kafirdir diyor. Sonrasında hoca dualarını okumaya devam ediyor. Züleyha Hanım sanki belden aşağısı gözükmüyor kapının bu tarafında ya. Oradan salona doğru bir işaret yapıyor. Hani gel der gibi bir işaret yapıyor kafasıyla.
Ve sonra bütün bir beden olarak kapıda görünür hale geliyor. Ve eliyle birinin elini tuttuğunu görüyorlar. Fakat kim olduğunu göremiyorlar çünkü duvarın diğer tarafında kalıyor. Ve Züleyha şöyle salonun önüne doğru kendini yanındakiyle beraber getirdiğinde Züleyha Hanım'ın elinden tutmuş, yanında duran kişinin Yavuz'un babası olduğunu görüyorlar. Yavuz'un annesi karşısında kocasını görünce bir çığlık atıp kocasına doğru hamle yapıyor. Hoca sakın gitme dur diyor. Yavuz anne gitme diyor. Fakat annesi koşarak salonun kapısına gidiyor. Kocasının önüne geldiği noktada Züleyha Hanım'la kocasının yanına geldiği noktada arkasını dönüyor. Yavuz'a bakıyor. Kardeşine iyi bak diyor. Evin kapısını açıp çıkıyor. Annesinin çıkmasıyla beraber Yavuz da annesinin arkasından gitmek istiyor. Fakat hoca Yavuz'u yerine oturtturuyor. Sakın diyor, dualarını okumaya devam ediyor. Buraya yat, burada uyu diyor. Yavuz tabii uyuyacak hali yok. Perişan bir vaziyette çocuk. O esnada hoca görünmeyen birine, göremediği birisine kendi kendine Türkçe konuşmaya başlıyor. Onların bir suçu, günahı yoktu. Siz ateşten ve dumandan yaratılanlar bu iki çocuğun vebalini yana yana ödeyeceksiniz. Bunun üzerine Yavuz baygınlık geçiriyor. Tekrar kendine geldiğinde ağlaya ağlaya annem nerede diyor. Oğlum annen gitti diyor hoca Yavuz'a ve bundan sonraki süreçte Yavuz teyzesiyle yaşadığı, erkek kardeşiyle beraber, Emir'le beraber teyzesiyle yaşadığı, teyzesinin baktığı ve annesinden hiçbir şekilde haber alınamadığı bir süreç başlıyor. Aradan yıllar geçiyor. Yavuz bize bugün bu e-postayı gönderen genç adam. Kardeşi de büyümüş, kendisi de büyümüş. İşlerini kurmuşlar, kendi hayatlarını kazanmaya başlamışlar. Onları teyzeleri büyütmüş. Tüm kayıp başvurularına, kayıp ihbarlarına rağmen annesiyle ilgili hiçbir haber alınamamış. Annesinin E-Devlet üzerinden bir hastane kaydı, doktora gitti çıktı, işte sağlık ocağına girdi çıktı, hiçbir kimlik hareketinin görünmediğini, annesinin kayıplara karıştığını söylüyor. Aradan yıllar geçtikten sonra bir gün Yavuz'un cep telefonuna konuşmamız lazım. Sana anlatmam gerekenler var. Verdiğim konuma gelmen lazım diye bir mesaj geliyor. Ve bu mesajı gönderenin bu evlerine gelip dua eden hoca olduğunu, teyzeyle olan iletişim üzerinden Yavuz'un bilgilerinin onda olduğunu Yavuz anlıyor ve bu hocayla görüşmeye gidiyor. Hoca kendisine şunları anlatıyor. Senin annenin kaybından sonra ben bu kayba mani olabilmek için çok çabaladım. Fakat olamadım. Sonrasında bu evin içinde gördüğümüz sizin yan komşuya benzer görünümlü musallattan sonra ben gidip sizin yan komşunuzla Züleyha Hanım'la konuştum. Züleyha Hanım'ın bana anlattıkları şöyle, sen de artık büyüdüğüne göre bunları bilmen gerekir diyor. Şöyle bir şey anlatıyor Yavuz'a. Yavuz'un annesiyle babasının aslında güzel bir evliliği var. Birbirlerini çok seviyorlar. Başta da söylediğimiz gibi Yavuz'un annesi alımlı, hoş bir kadın. Bir oğulları olmuş. Kadın tekrar hamile kalıyor. Bir çocukları daha olacak. Ve yandaki evde yine kendileri gibi aynı memleketli 2 kere evlenmiş, boşanmış. Hatta kocalarının çocuk sahibi olamıyor diye boşadığı, mutsuz ve biraz da bahtsız bir kadın var. Bu yaptıklarını haklı gösteriyor mu? Elbette hayır. Ama profil bu. Bu kadınla aslında normal bir ilişki, bir arkadaşlık başlıyor. Yavuz'un annesiyle Züleyha Hanım arasında. Fakat şöyle bir şey oluyor. Anlatılan bu şekilde yani. Yavuz tabii hareketli bir çocuk, küçük oğlan çocuğu, koşturuyor, bağırıyor, çağırıyor, yaramazlık yapıyor, işte top atıyor, onların balkonun bahçesine geliyor, işte yan komşunun camına geliyor falan. Bir gün Züleyha Hanım Yavuz'un annesine geliyor. Yavuz'un annesi de hamile. Diyor ki ya çok ses oluyor. Evde duramıyorum. Yani iyisiniz, hoşsunuz da şu oğlana bir dur demiyorsun. Yani sürekli bir gürültü dışarıda. Yavuz'un annesi de bozuluyor biraz. Yani diyor ki hani niye idare etmiyor? Yani bir de memleketliyiz falan, yani hani niye şey yapmıyor? Diyor ki ya diyor yarın bir gün diyor bir tane daha olacak diyor. O zaman ne yapacaksın? Bir taneyi diyor şey yapamıyorsun, tahammül edemiyorsun. Benim diyor 2 oğlum olduğunda ne yapacaksın diyor. Daha çok mu geleceksin kapıya? Züleyha abla diyor.
Züleyha Hanım da diyor ki yani şunları bir susturamazsan geleceğim diyor, yani evde oturamıyoruz diyor. Böyle bir karşılıklı lafları karşılıklı geliyor. Ve bunun üzerine Yavuz'un annesi kalkıyor Züleyha Hanım'a şöyle bir laf söylüyor. Aslında kötü niyetle söylemiyor. O da çok iyi niyetli bir kadın ama işte hamile falan. Ya onun da böyle herhalde ters bir tarafına mı denk geldi nedir? Aslında hiç söylememek lazım tabii böyle şeyler. Sen diyor çocuğun olmadığı için bilmiyorsun, anlamıyorsun. O yüzden diyor böyle yapıyorsun. Senin de diyor bir çocuğun olsaydı çocuk sesine bu kadar tahammülsüz olmazdın diyor. Ve ondan sonra bunların arasındaki zaten iletişim de kopuyor, ipler de geriliyor. Bu Züleyha Hanım zaten çok iyi huylu bir kadın değilmiş belli ki böyle işler yapmaya kalkıştığına göre. Şimdi bunu 2 tane eşinden ayrılmış, çocuğu olmuyor diye zaten orada bir yara var. Yandaki kadının komşusunun bir de memleketlisi bebekleri oluyor. Bir de böyle bir ters bir laf ediyor. O da demek ki kötü huylu bir kadınmış belli ki. Yavuz'un annesine büyü yaptığını itiraf ediyor hocaya. Fakat nasıl bir büyüyse, bu nasıl kontrolsüz, şuursuz bir şey olduysa Yavuz'un babasının vefatından sonra Züleyha Hanım'ın da bu işten çok korktuğu, hatta sırf bu yüzden dışarı bile çıkamaz hale geldiği, panikten, korkudan, hatta o yüzden evin camlarını kapattığı gazete kağıtlarıyla, o yüzden içine kapandı. Böyle bir şey anlatıyor hocaya. Ve bütün bu musallatların, yaşananların, Yavuz'un ailesinin başına gelenlerin, bu yapılan büyüden dolayı aileye musallat olan cinlerden dolayı olduğundan şüphelendiğini söylüyor hoca. Ve Yavuz tabii çok üzülüyor bunları duyunca. Hoca bir şey daha söylüyor. Ben diyor bu işi geri çevirmek için, bu büyüyü bozmak için elimden geleni yaptım. Fakat diyor bu büyünün yapıldığı tarihten annenin bana geldiği tarih arasında çok zaman olduğu için bu büyü kendi mahzenlerine sinmiş, oralara yer etmiş. Ben bunu bozamadım diyor. Yavuz tabii çok üzülüyor, çok ağlıyor. Annesinin nerede olduğu bugün hala bilinmiyor. Yavuz'un Züleyha Hanım'la ilgili öğrendiği son bilgi de şöyle. Züleyha Hanım iyice yaşlanıyor, elden ayaktan düşüyor. Bir yaşlı bakım evine kaldırılıyor, orada kalmaya başlıyor ve orada hayatını kaybediyor. Ve onunla aynı odada kalmakta olan insanlar çok zor öldüğünü, can veremediğini, hatta ölmeden birkaç saat öncesinde o gün yattıkları odadaki panjurların kendi kendine açılıp kapandığını ve ondan sonra Züleyha Hanım'ın çok büyük ızdıraplar içinde zorlukla hayatını kaybettiğini, son nefesini feci şekilde verdiğini anlatıyorlar. Bu bölümde size bir evin içine komşu kapısından sızdığı söylenen bir karanlığı anlattık. Peki Yavuz'un annesi gerçekten nereye gitti? O kapının eşiğinde gördüğü babası mıydı yoksa onu annesinden koparmak isteyen başka bir şey mi? Ama bu hikayeden geriye tek bir ürpertici gerçek kalıyor. Bazen insan karanlığı çok uzakta arıyor. Oysa karanlık sizinle aynı duvarı paylaşıyor olabilir.